geniş repertuarı olan sanatçılarımızdan birisiniz. Artık o kadar da kalmadı gibi bir şey oluyor aslına bakarsanız. Doğru. Değil mi? Tabii tabii. O Ama burada zayıflamanın getirdiği bir enerji. enerji Bir de şey soracağım, ses fark ediyor mu zayıflayınca? Bunu merak yok. ediyorum. Hani zayıfladın, daha iyi nefes aldın, dolayısıyla ses performansın değişiyor mu? Hayır, değişmiyor. Ha, Kesinlikle zaten değil, o aynı. ciğer meselesi. Artı bir Diyafram, de diyafram şöyle, en az 4 saat öncesinden bizim yemek yememiz lazım. tamam, aç, Artık 4 saat önce yedik ve kestik. tamam. Kesinlikle sahneye kadar yemek veya işte çerezdi bilmem neydi falan filan Yok. kesinlikle olmayacak. Hmm, Çünkü çerez de pürüz yapar seste. tabii. Çıktığınız zaman zaten insanlar vay anam vay. Artı repertuar çok önemli. Evet. Çünkü nasıl derler? Her şey ne şerbet derler ya. Nabza göre şerbet mi? Heh, Evet. nabza göre şerbet veriyorum valla. O kadar mutlu oluyorlar ki ve kalkınca da biz böyle eğlenmedik veya düğün yaptım. Düğün sahibi eee, takdim ederken şu lafı söylüyor. Annenin ak sütü gibi helal olsun diyor. Ya, İşte benim diyorum Oscar ödülüm bu. değil mi? Vallahi bu. Benim Oscar ödülüm bu. Onların hayır duası. Yani bir kişi bile kaşını çalma. Ya işte Hay yapma Allah da demedi. hay Allah demedi. O da bana Peki yetiyor. şimdi Evet. repertuar geceye göre önden mi belli oluyor? Yoksa girdiniz sahneye bir nabız yokladınız. Demin nabza göre şerbet dediğiniz için soruyorum. Arkadaşlar şimdi repertuara. Bir bakalım haydi başlayalım mı oluyor? Ne oluyor İki orada? şarkıda anlıyorum nereye Gerçekten gideceğimizi. mi? Vallahi. İki şarkıda o gecenin nereye gideceğini anlıyorum. Değiştiriyor musunuz? Tabii. Hemen bir o tarafa kırıyoruz direksiyonu. Bakıyoruz tepki, hadi bu tarafa geçiyoruz. Olmuyor da şuraya. A, B, C, D, E şıklarımız var bizim. Bir de İllaki yakalıyorum. eminim. Yani. Peki şu 5 saat 45 dakika meselesi nedir? Nasıl yani? Gerçekten 5 saat 45 dakika sahnede kaldım. Nerede? İstanbul'da. Özel bir organizasyon muydu? Özel bir organizasyon Kurtköy'de. Çok sevdiğim bir aile büyüğümüz. Eee 35-40 kişilik bir aile yemeğiydi. O kadar. O kadar. 40 kişiye. 40 kişilik 5 saat 45 dakika. Yok artık. Vallahi billahi. Ne yaşandı? Ne yaşandı? Sadece hani bir 5 dakika 10 dakika mola var arada. O da işte bir ihtiyaç molası. Oraya gittik geldik falan filan bu. Eğlenceye doyamadılar. Yerlerde oturduk, oynadık, zıpladık. Diskosuydu, popuydu, halk müziğiydi, uzun havasıydı. Ve siz yorulmadınız mı? 5 saat. Buna rahmetli Osman Yağmur Dereli de şahittir. Ne diyorsun? Vallahi bile hatta bir gün bir yerde böyle bahsetti. Başka sanatçı arkadaşlar, oğlum dedi siz sanatçı mısınız dedi. Ne oldu hala? Adam dedi 5 saat 45 dakika sahnede kaldı dedi ya. Rahmetli Osman Yağmur Dereli nur Allah içinde rahmet yatsın. eylesin. Amin, amin, amin. Esmer'in Yani biçim biçimi söyledim. Ortalık yıkıldı. O günden beri sahneden inmedim evet, diyorsunuz. evet. Uğurlu Ya şarkınız o mu? uğurlu şarkım Tabii Aşk Bodrum'da yaşanıyor onunla güzelim. O artık yani o onu konuşmuyoruz. o O sizin aslında göbek adınız gibi bir şey oldu. artık inan bakıyorlar ya tanı işte şu anda 13-14 yaşları bilmiyor çünkü Tabii, tabii. onlar bilmiyor. Ama Aşk Bodrum'da ah o Evet, diyor. evet. Evet. Nasıl? Bunun hikâyesini çok merak ediyorum ama bunu kenara koyarak çünkü bu bir Hı kült hı. artık sizin Evet. hayatınızda. Onun dışında Esmer'in biçim biçimi mesela. Esmer'in Biçim Biçim tabii ilk okuduğum. Ya, Beni tiyatroya çıkardılar Keban'da. Bir tiyatroda Dede Korkut, yanında 2 tane genç, o gençlerden biri de benim. İşte Dede Korkut mu anlatıyor mesela, biz de dinliyoruz, hak veriyoruz, evet falan filan. Dediler ki, "Ya sesi güzel olan yok mu?" Abim de çünkü, tiyatroda. "Ya" dedi, "kardeşim okuyabilir." Dedim, "Abi ne bileyim." O zaman Esmer'im içim içim İzzet Altınmeşe yeni çıkarmış. a! Valla. Hatta, ondan önce dediler bir tane slov oku ki,
hareketli sona kalsın daha şey olur. Ben bir garip kel olanım, eşeğimin yok palanı, varım yoğum doğruluktur, hiç de sevmem ben yalanı. Bununla çıktım ilk. Kaç yaşındaydınız? 7. Ne? 7. Sonra Sonra buralara kadar geldik. Esmer'in biçim Evet. bir patlattınız. Esmer'in biçimini okudum. Ondan sonra tiyatronun biliyorsunuz finalinde Selam. selamlanırken beni Türk bayrağına sarıp havaya kaldırdılar. İşte orada mermi gibi girdi yüreğime o alkışlar. Of. Yemin ediyorum Güzelmiş. o alkışlar ne diyeyim ya, artık eve gittim türkü söylüyorum. Balkonda cama oturuyorum türkü söylüyorum. Çok özür diliyorum. Tuvalete gidiyorum şarkı söylüyorum. Babam dedi oğlum yeter ulan dedi. Ama girdi kanıma bir Artık kere. kanıma girdi vallahi. Gene de arada bir kalecilik serüveni oldu. Kalecilik serüveni oldu. Neden? Amatör ligde bir de sporu seviyorum. Basketbol Bırakamadınız. lise, ortaokulda, lisede spor mecbur yapıyorsun beden eğitimi derslerinde basketbol, Tamam. voleybol. Ama hani kaleci olacak kadar bu şarkı artık işlemiş damarınıza ama gene de oradan gitmeyip kaleci olacak kadar. Orada benim kafam karışıyor. Abim kaleciydi. Bu abi çok önemli galiba. Evet. Ya Aynı şimdi abi mi? yok. Sahnede türkü söyleten abi mi? Yok. Değil. Biri Zalım Yalçın, lakabı Zalım Yalçın. Ya. Allah'ım işini gücünü rast getirsin. Amin. Biri de en büyük Johnny Mustafa derlerdi Johnny ona. Mustafa. Çok Johnny iyi. Mustafa, Zalım Yalçın. Evet, Sizinki Zalım. ne? Benimki de Bilo. 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 Ama bu olmamış mı? Önünde bir şey yok mu bu Bilo'nun? Yok. İyi Vallahi. yırtmışsınız. O kaleciydi. Zalım Yalçın'da hakikaten mahallede maşallahı vardı abim. İşi gücü rast gelsin. Onun kaleciliği bana oldu. Ondan sonra onun yerine kaleye geçtim. Elazığspor profesyonel lisans teklif etti. Ama sahneye de çıkmıştım ya. Tabii. Şimdi Nurdum iki tarafı karşı karşıya koydum. Bir Ah. tarafta taş, sopa, küfür, dayak. Bir tarafta alkış, sevgi falan. Hangisini seçersin dedim Bülent Serttaş. Alkışa gittim ben. Peki bir şey soracağım. Hiçbir eğitim aldınız mı? O dönemde yok biliyorum. Ama yani tamamen içgüdülerinizle mi oldu bu iş? Tamamen içgüdülerimle ve çok zeki bir talebeydim. Çok çalışkan bir talebeydim. 8'lik, 9'luk, 10'luk bir talebeydim ama hayat şartlarından dolayı, babamın maddi durumundan dolayı, maden işçisiydi babam. Dedim üniversiteyi kazanırsam beni nasıl okutacak? Ya. Vallahi billahi baraj 105'ti. Yemin ediyorum 104'te bıraktım. Ne diyorsun? İmtihana girdim, 104'te bıraktım. Dedim babama yük olmayacağım ben. Ama ben fenaydım yani. Ben fenaydım. Bilerek kazanmadım. Sadece annem subay olmamı istiyordu. Subay ol dedi oğlum. Başvurdum ama kilodan almadılar beni. Ah be. Vallahi kilodan da almadılar. Ama onun duası beni buralara kadar Ama getirdi. siz annenize bir söz vermişsiniz. Ben söz verdim, Ne evet. dediniz? Türkiye'nin en sevilen sanatçısı olacağım dedim anne. Öyle de oldu. Tam bir kitap satırı değil mi? Türkiye'nin en çok sevilen sanatçısı olacağım diye anneme söz verdim. Öyle de oldu. İnşallah görüyordur. Kesin görüyordur. Vallahi görüyordur inşallah. Bence görüyordur. Ben inanırım. Evet. Yani zaten sizde yaşadığına inanırım ve gördüğüne de inanırım. Ya belki de işimin rast gitmesi anne baba duasıdır. Yani ben buna çok inanıyorum. Doğru. Bir zırhtır. Anne baba duası bir evlat için zırhtır. Bunu ne olursunuz unutmayın Değil mi? çocuklar. Gençler söylüyorum. Anne babası zırhtır, bir insanın bedenine zırhtır diye düşünüyorum. Evet ama öyle zamanlarda da şöyle oluyorum. Kavga anlarında bazen ana baba ağzını tutamıyor da kötü bir dilekte bulunuyor falan oluyor ya bazen böyle anneyle babayla tartışırsın. Gelişme zamanında, gençlik zamanında. Böyle bir söz söyler. Şimdi anne baba duasına çok inandığın yerde eyvah dersin beddua etti bana. Bu da mı tutacak? Bu korku da çok sert bir şeydir. Ama o gönülden gelmez. Ben Onu hiç bilmek. onu duymadım. Ne güzel. Vallahi. Mesela bana dedi ki annem şunu öğret. Oğlum Allah'tan korkma dedi. Allah'ı üzecek bir şey yaparsan dedi Allah'tan korkma. Allah'ı sev dedi. Bak öyle bir şey yüreğime işledi ki o Çok konu. güzel ama bu cümle. Allah'tan korkmuyorum. Evet. Anladın mı? Çünkü Evet. onu üzecek bir şey yapmıyorum. Annemi babamı üzmedim. Bana of demediler. Of Bülent ne yapıyorsun demediler. O zaman çocukluğunuzda da öyle
ele avuca sığmayan bir çocuk değildiniz, daha söz değil mi Öyleydim ama annemi babamı üzmedim. anneciğim? Hiç. İnanılmaz içimde fırtınalar var. Ama o sözümün arkasındayım. Ben anneme söz verdim. O zaman konserlerde de mi böyle tutuyorsunuz kendinizi? Tabii ya, çılgınım sahnede. Ah. Sahnede Orada. ben o çılgınlığı, şeyliği çok fenayım. Çocuklar ne diyor? Çocuklar Çok merak ediyorum. ara sıra baba, aman diyorlar. Aman baba diyorlar. Allah var, dizginliyorlar beni. Ya. Çünkü biliyorlar babalarını. Hı hı. Ya. Ya valla. Haylaz bir çocuk var yani. İçimde o haylazlık var. Var. Ama kendi ailem arasında. Onlarla beraber yapabiliyorum ama dışarı çıktığım zaman her zaman yine önü ilikli Bülent Evet, Serttaş olarak. yani gerçekten önü ilikli dediğiniz zaman sizin isminizin içindeki cümlede geçmesi gereken bir detay yani. Sizi tasvir etmek gerekse bir romanda, bir filmde ya da canlandırılması gerekse sizin karakteriniz kesinlikle önü ilikli, bende de var o. Evet. Bir çiğ köfte var, bir önü iliklilik var. Bak ne kalmış, ne kadar. Ne değişik değil mi bendeki? Vallahi Zihnimde kalan. pardon. Çiğ köfte ya ne hikmetse vallahi çok iyi yapıyorum ya. Gerçekten mi? Evet. Geçen bir yerde yaptım. Of, değil mi? Urfa Sıra Gecesi ekibi Ben var. su içeyim. Bir Ki bardak bak, soğuk su içeyim üstüne. Urfalılar yapar mesela, bizim Elazığlılar çok iyi çiğ köfte yapar, memleketim. Adıyamanlılar çok iyi Of. yapar ama o Urfa Sıra Gecesi ekibi dedi ki abi bizim girip çıkmadığımız yer kalmadı. Yemin ettiler biz böyle çiğ köfte yemedik dediler. Kaç saatte yapılıyor bu çiğ köfte sizin elinizden çıkınca? 25 dakika. Ne? Bana. 25 dakika. Niye, o ne kadar yoğrulursa o kadar lezzetlidir ve birbirine... Ya geçin bulguru şişiriyorlar. Ondan sonra bir de su katıyorlar. Suyla yoğuruyorlar. Öyle çiğ köfte olur mu ya? Ama siz çok iyi yemek de yapıyorsunuz. Sadece Çok. çiğ köfte değil. Çok. Bu çiğ köfte böyle olmaz. Bu burada Bir şey kalmaz. söyleyeyim. Geçen bir pırasa yaptım. Zeytinyağlı. Evet, Kayınvalidem müthiş yemek yapar. tamam. O bile dedi ki Bülent yavrum ne koydun dedi ona. Dedim anne meslek sırrı dedim. Ya müthiş yaptım ama ya. Allah Allah. Kimsenin aklına gelmeyecek bir şey koydum pırasaya Ve ya. söylemiyor musunuz? Söylerim. Hadi söyleyin. Vallahi Vallahi şişeceğim yoksa. bambaşka çünkü burası. Evet. Değil mi? Bambaşka Bambaşka pırasanın tabii. tarifi ancak bambaşka sohbetlerde Bambaşka verilir. da olur. Bir tane defne yaprağı koydum Pırasaya. pırasaya. Peki. Bir tutam şeker, bir tutam tuz ve vazgeçilmezi bak olacak. İddia ediyorum kuru domates koyun. Çok hafif de bir çay kaşığı kadar da soya sosu. Artık daha ne ilginç bilgi ama gene de onu da rica edeyim ben. Bak su içti, kim bilir ne geliyor. Yemekle ilgiliyse artık midemi Hiç tutacağım. tuzla karpuz yediniz mi? Efendim? Efendim Nasıl? nasıl efendim? Buyurun. Hangi tuz? Tuz ve karpuz. Yemedim. Deneyin. Karpuzun üstüne tuz serpil. Tuz serpin lütfen. Yazın. Ama şöyle bembeyaz yapmayın. Hayır. Yeteri kadar. Ne olursunuz benim için deneyin. Deneyeceğim. Deneyin. Karpuz mevsiminde bambaşka sohbetler. Mesela- Bülent Serttaş nasıl viral oluyoruz internette? Duymadınız mı hiç? Karpuz peynir, kavun Evet. peynir. Evet. Geç abi. Hafif tuz. Böyle bir şey yok. Kavunda denemedim. Ama yine yutkundu. Allah'ım yarabbim. Çekemediniz ama büyük yutkundu. Ağzımın suyunu toplayamıyorum. Ben sizi kilo verdiğiniz için bir kez daha tebrik ediyorum Teşekkür bu ederim. sebeple. Bu kadar şeylerin içinde. Evet. Evet. Demek siz çok iyi bir şef de olabilirmişsiniz. İnan aklımda var. Aa. Yani mesela bir avokadolu tost yapıyorum. Ben artık programı terk Efendim ediyorum iyi ya. akşamlar. Bu ne ya? 4 senenin sonunda ilk programı terk edişim. Avokadolu tost mu? Tost. Ama böyle bir şey yok. Onun tarifini veremem. Çünkü eğer bir yer açarsam o benim İmzan olur. imzam olur. Vallahi imzam olur. Eller yukarı teslim ol. Ay, o zaman hadi siz mırıldanın, ben sustum. Hadi. Siz mırıldanın, programı Eller bitsin. yukarı teslim ol. Kalbimin sahibi aşkım ol. Ömrümün kalanına, bu canımın yarısına ortak ol. Çok kuraktı buralar, yağmur ol. Bir başka İlk bak. görüşte aşk varmış. Buldum seni bırakmam, eller yukarı.
Ay şey yazayım. Tamam sustum. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın efendim. Sevgili Bülent Serttaş, seni ağırlamak ne kadar büyük bir keyifti. Kendine iyi bakma halin, tavrın, duruşun, sıcaklığın, aile samimiyetin, her şey bana çok iyi geldi. Eminim izleyenlerime de. Sevgili Bülent Serttaş sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Sevgili Ceyda Düvenci, katıldığım programlar çok ama siz bambaşkasınız. İlgi, alaka ve samimiyetinize sonsuz teşekkür ve saygılarımla.